Köpeklerin tanışırken flört ettiğini nasıl anlarız? İki davranış arasındaki geçiş sürecidir. Sınır ihlallerini normalleştirmeye başlıyoruz. İşte oynuyorlar, şakalaşıyorlar. Benimki biraz dominant gibi sürekli bir etiketleme ihtiyacımız var. Herkese yeniden merhabalar. Köpeksel meselelere hoş geldiniz. Bu programda her hafta köpekler hakkında doğru bilinen yanlışları, bilimsel altyapılı bilgileri ve daha da önemlisi kendi deneyimlerimizi konuşuyor olacağız. Ben Nilay. Ben de Ece. Burada amacımız doğruları konuşmak, farklı fikir ayrılıklarını göstermek. Bizi bir çeşit cehaletle mücadele ekibi gibi düşünebilirsiniz. En azından köpeksel meselelerde. Bugün köpeklerde flörtten bahsedeceğiz. Ama flört kelimesini özellikle seçiyoruz. Çünkü hem insanlarda hem de köpeklerde flört meselesi çok yanlış anlaşılabilen bir konu. Flört bizim zannettiğimiz gibi bir yere varmak demek değil. Flört bazen bir oyun, bazen bir ego okşanması, bazen bir eğlence, bazen de sadece böyle bir anlık yaşanan tatlı bir iletişim. Ama en önemli nokta flört bir şeye, bir davet anlamına gelmiyor. Aslında bir çeşit yoklama biçimi diyebiliriz. Güvende miyim ve iletişime devam edebilir miyiz sorusunun ta kendisi. Bu ayrımı en başta yapmak çok önemli. Çünkü flört otomatik olarak cinsel dürtülerle eşleştirildiği zaman hem insanlarda hem de köpeklerde sınır ihlallerini normalleştirmeye başlıyoruz. Oysa ki flört karşı taraftan bahsettiğimiz gibi bir şey talep etmek değildir. Karşı tarafla kuracağımız temasın ne kadar güvenli olup olmadığını test etmemizdir aslında. Bu yüzden flört bazen oyunlarda da vardır, bazen iletişimlerde de vardır. Yani karşı tarafla aslında gerçekten uyum sağlıyor muyuz ya da sağlamıyor muyuz? Yollarımızı ayırmalı mıyız yoksa devam etmeli miyiz sorusunun yanıtıdır. Köpeklerin dilinde flört dediğimiz şey, daha doğrusu birazdan gireceğimiz ve açıklayacağımız vücut dilleri, köpekler arasında biraz yavaşla, şu anda istemiyorum ya da devam edebiliriz gibi ara cümleler olmadığı için her şeyi beden üzerinden ifade ediyorlar. Mesafeyle, hareketle ve tempoyla. Flört dediğimiz şey de aslında bu üç değişkenin sürekli ayarlanması. Ve biz bu ayarlamaları kaçırdığımız zaman köpek sahipleri olarak davranışları yanlış etiketlemeye başlıyoruz. Genelde de zaten o an bu şaka kaka olmadan önceki o ara oluyor. Oynuyorlar, şakalaşıyorlar. Benimki biraz dominant gibi sürekli bir etiketleme ihtiyacımız var. Ve genellikle de zaten o etiketlemeden gelen bir hata oluyor. O yüzden bugün anlatmaya çalıştığımız şey bu flört adı altındaki oyun vücut diliyle neleri kaçırmamanız gerektiği veya nelere daha çok dikkat edilmesi gerektiği oluyor. Yani flört bir sonuç değildir. İki davranış arasındaki geçiş sürecidir. Ya bir çeşit etkileşimi mümkün kılan ara katmandır gibi söyleyebilirsin. Ya aslında vücut dillerinin totalidir. Yani bugün bu videoyu çekmemizin amacı da aslında vücut dilleri hakkında konuşmak. Şimdi ilk başta dikkat etmemiz gereken şey köpeklerde flört eden köpek veya oyun oynayan yeni tanışacak köpekler hiçbir zaman birbirlerinin üzerine düz bir çizgiyle gitmezler. Yandan yaklaşırlar, yarım daire çizerler, zigzag yaparlar. Bazen hatta yaklaşırlar, dururlar, biraz bir uzaklaşma görülebilir, tekrar yaklaşma başlar. Bazen bunu etiket olarak biz kararsızlık gibi okuruz ama burada olan durum kararsızlık değildir. Bu karşı tarafın alanını ve vücut dilini kontrol etmektir. Bu mesafede hala rahat mısın yoksa biraz daha yaklaşayım mı'nın aslında kontrolü gibi düşünebilirsiniz. Çünkü doğrudan ve düz bir çizgiyle hızlı bir şekilde bir köpeğin diğer köpeğe yaklaşması karşı taraf tarafından baskı olarak veya bir tehdit olarak algılanabilir. Çünkü karşı tarafa bu tür yaklaşımlar mesafeyi ayarlama şansı tanımaz. O yarım mesafeler, zikzaklar genellikle bir sosyal tercih değildir. Aynı zamanda duygusal ve nörolojik bir regülasyon biçimidir. Bir de unutmamak lazım ki köpekler zaten kokuyu çok farklı şekilde alabilirler. Yani direkt olarak düz almak değil, rüzgarın ya da bulunduğu ortamın etkisiyle de sağdan soldan çarpık şekilde de kokuları alabilirler. O yüzden kokuyu da takip ettikleri için aslında o daha biçimsiz yaklaşımları gözlemleyebiliriz.
bilgi toplaya toplaya zikzak şekilde ilerlediklerinde köpekler yavaşlamaya başlarlar. Bu karşı taraf ve kendine de bir zaman tanır. Bu zaman da direkt olarak iletişime başlayıp daha sert bir başlangıç yapmaktansa daha yumuşak bir başlangıç yapmasını hedefler köpekte. Köpeklerin tanışırken flört ettiğini nasıl anlarız? İki köpek var ve birbirlerine yaklaştılar. Bu köpekler birbirleriyle önce koklaşırlar. Çünkü koku her şeydir köpekler için. Ve bütün stresi ya da karşı tarafın onunla tanışmak istemediğini ya da herhangi bir problem olup olmadığını köpekler zaten burunlarıyla öncelikle analiz ederler. Koku aşaması geçtikten sonra köpek eğer rahat bir analiz sezmişse karşı taraftan zaten play above dediğimiz aşağı bakan köpek vücut dilini görürüz. Bu davranış oyuna davettir. Patiler aşağıda, popo yukarıda olacak şekilde kuyruk da çok rahat bir şekilde sallanır. Eğer karşı taraftan ret yemişse muhtemelen o popo yukarıdayken bir anda aşağı düşer ve esneme davranışı görürüz. Bu tıpkı bizim insanların içerisinde birini tanıyıp el sallayıp da karşı tarafın bizi umursamaması çünkü tanıdığımız kişi olmaması gibidir. Eğer ki karşı tarafta iyimser bir şekilde yaklaşıyorsa bunu yapan köpek karşısında o zaman zaten flörtün ilk evresi başlamış olur. Evet, karşı tarafta genellikle aynı hareketi yaparak davetini kabul ettim mesajı zaten verir. Genellikle vücut çok rahattır. Akabinde bazen yalanmalar gelebilir. Birbirlerinin dudak kenarlarını yalayabilirler. Bakışlar sert değil, daha yumuşaktır. Gözler kendiliğinden geçer, böyle kısılır, göz kapakları yumuşar. Çok göz kırpma çok fazla gözlemleyebilirsiniz ve hani direkt düz, kesintisiz bir bakış hiçbir zaman yoktur. Aynı barda biriyle flört ederken böyle bir bakışmanın başlangıcı gibi. Biraz bakarsınız, göz kaçırırsınız, belki küçük bir gülümseme olur ama sürekli bir göz kaçırma vardır. Aynı köpeklerde de bu şekilde ilerler. Aynı zamanda kulaklar daha yatık olabilir. Yani tamamen gevşek bir vücut dilinden bahsediyoruz. Kendini kasmamış, kendinden emin ve karşı taraftan emin olan bir köpekten bahsediyoruz. Bunların totalini görüyorsak zaten köpeğiniz karşı tarafla daha seksüel değil ama oyun ve iletişim kurma amaçlı aslında tamamen sosyal bir bağ kurma hedefli bu davranışları sergiliyordur. Tabii ki de en sık yapılan ve gözlemi en sık kaçırılan bir konu daha var. Köpeğim eğer ya da diğer köpek benim köpeğimle iletişim kurmak istemiyorsa nasıl anlarım? Çünkü bunu anlayamadığı için köpek sahipleri çok fazla vakayla karşılaşıyoruz. Evet. Isırılan çok fazla köpek var. Biraz da bundan bahsedelim. Doğru ve sağlıklı bir oyun gözlemlerken bunu anlamanın en kritik, en önemli belirleyici sinyallerinden bir tanesi aslında dur, bekle, başla ritmini izlemektir. Flörtte çünkü ve oyunda aslında hiçbir zaman kesintisiz bir hareket olmaması gerekir. Köpekler işte başta dediğimiz gibi koşarlar, dururlar, belki bir rol değişimi yaşanır. Bu da çok önemli. Yani bir tanesi kaçarken diğeri kovalar ama bir noktada bir duraksanır, birbirlerini belki calming signals dediğimiz esneme gibi veya silkelenme hareketleri yaparlar ve sonra rol değişimiyle önceden kaçan şimdi kovalayan olmaya başlar. Bu aslında duraksamaların hiçbiri tesadüf değildir. Bunların bir anlamı vardır. O da her duraksamada aslında karşı tarafa seni okuyorum, anladım, hani eğer mesafe istiyorsan mesafe vermeye hazırım mesajını içerir. Bu dur, başla, bekle, tekrar başla ritmini kaçırdığımız zaman demin dediğimiz gibi işte burada problemler çok ciddi boyutlara çok hızlı, yani saniyeler içinde aslında bakılırsa ulaşabilir. Flörtün gerçekten flört olup olmadığını anlamanın en önemli ve en net yolu rızanın varlığının olup olmadığını analiz etmektir. Burada şimdi anlatmak istediğimiz kısım bu, hem insanlar için de geçerli bir şey bu arada hem de köpekler için geçerli bir şey. Yani hayır hayır demektir ve bir kere söylenmesi yeterli olmalıdır. Ama tabii ki bunu oyunu izlerken biz de kaçırabiliyoruz. İnsanlar zaten kendi aralarında nedense hayır demenin naz yapmak olduğunu sansalar da hayır her zaman hayırdır. Köpekler her zaman insanlardan daha nettir zaten iletişimde. Eğer bir köpek karşı tarafın ilgisini çekmiyorsa ya da istemiyorsa, rızası yoksa tamamen arkasını döner ve diğer köpek de okey deyip yoluna devam eder. Bu çok zor bir mesele değil. Ama işte doğru sosyalleşmiş olmaları gene her zaman dediğimiz gibi en kritik nokta ve bu da işte anneden erken ayrılmış yavruların hiçbir zaman öğrenemediği bir şey. Ne zaman durulacak, ne zaman beklenecek, nasıl aslında doğru ve sağlıklı oyun oynanır. Zaten o da zorba köpek
pozisyonuna Evet. giriyor. Yani gerçekten zorbalayıcı köpekler de olabiliyor ısrarla oyun için. Çünkü karşı tarafın vücut dilini okuyamıyor. Evet. Sosyalizasyon eksik olduğu için vücut dili okuyamadığından dolayı da iletişim tamamen zorba bir iletişimle Evet. devam ediyor. Zorba bir iletişimden bahsetmişken biraz da iletişim kurmak istemeyen köpeği nasıl anlarız? Köpeğimizi diğer köpekle iletişim kurmak istiyor mu istemiyor mu kısmını nasıl netleştiririz? Biraz da bundan bahsedelim. Çünkü en sık yapılan hatalardan bir tanesi de bu. Karşı tarafı okuyamamak. Bir köpek diğer köpekle tanışmak istemiyorsa nasıl bir vücut dili gözlemleriz? Şimdi en başta söylediğimiz aslında bir köpek, sizin köpeğiniz de olabilir, düz bir çizgide yaklaşıyorsa sizin köpeğiniz yaklaşılan taraf bu tür sinyalleri verebilir. Yani bunların hani başta çok az değindik ama yüz çevirmek bunlardan, yani koklaşırlar, tanışırlar. Hani şey gibi düşünün, el sıkıştık, memnun oldum. Nasılsın diye sormaz karşı taraf. Hani orada Anlarsınız etkileşimimiz zaten, bitmiştir. Köpeklerde de bunun ilk başta işte bir yüz çevirmeyle, dönüp gitmeyle başlayabilir. Tamamen terk edebiliyorlar. Evet, ortamı. İşte bazen donar veya bütün kasların kasıldığını görebilirsiniz. Yani donup kalır ve hani kuyruk belki gene dik ve çok hızlı ucu sallanıyor olabilir. Çok gergindir. Evet, bütün kaslar kasılmıştır. Belki bu biraz öne eğilmiştir köpek vücut Evet, diliyle. ağırlığını kullanıyor olabilir. Hani kuyruğu sıkıştırdıysa zaten bunu bence artık herkes biliyor. Yani bir köpek sizin köpeğinize yaklaştıysa ve sizinki kuyruğunu bacak arasına kapatıp aslında genital bölgeyi kapattıysa tanınmak istemiyor. evet, yani benimle ilgilenmenin bu başlangıcıdır. Bazen sizin arkanıza saklanmalar başlayabilir. Şimdi çok yavrulardan bahsediyorsak, yavrunuz bunu yapıyorsa önünden çekilin. Çünkü karşı taraf iyi huylu bir köpekse, sorduğunuzu varsayıyorum tabii ki bunu başlatmadan önce, ve güveniyorsanız önünden çekilebilirsiniz. Köpeğiniz size kılavuz olarak baktığı için siz önünden çekildikçe ve saklanamadıkça arkanıza zaten iletişime yavaş yavaş karşıdaki iyi huylu köpek onu açmaya başlayabilir. Çok sağlıklı bir iletişim biçimi yani, çünkü ergenlik döneminde tekrar köpekler, yavrular kardeşlerden uzaklaşınca unutabiliyorlar. İnsana daha bir odaklanıyorlar. Tekrar köpekle iletişim başlayınca korkabilirler. Ama bu çok fazla olmaya başladı. Yani başta oyun oynuyorlardı. Kaçan kovalanır. Güzel. İşte buradaki sinyalleri biz okuyamadığımızda ya da sizin köpeğiniz karşı tarafın sinyallerini okuyamadığı zaman, yani ignore etmeye başlarsa, görmezden geliyorsa artık orada flört karşı taraf için tamamen biter. Bu artık gördüğümüz şey sosyal kabalıktır veya zorbalık dediğimiz şeye dönüşür. Ve parkta çok sık duyduğumuz bir anda kavga çıktı. Aslında o işte bir anda olmuyor. Birçok farklı bizim veya köpeklerin, sosyalleşmemiş köpeklerin kaçırdığı vücut dillerini ve onu okuyamamadan çıkan kavgalardır. Aslında oyuna çok istekli ve bahsettiğimiz flört davranışlarını gösteriyor dahi olsa köpeğimiz, oyunun ilerleyen evrelerinde birbirlerinden sıkılabilirler. Evet. Bunun getirdiği davranışla birlikte de oyunu kesmek istediğinde karşı taraf hala anlamayıp devam ediyorsa kavgalar ortaya çıkabilir. Çünkü yorgunlukla birlikte zaten köpeklerin bazı stres sinyallerini okuyamadıklarında ya da biz okuyamayıp o oyunu kesemediğimizde kesinlikle kavga zaten kaçınılmaz. Flört dediğimiz zaman tabii ki hani herkesin yıllardır söylediği bu kaçan kovalanır meselesi de burada önemli. Yani bu rol değişiminden bahsettik. Hani rol değişimi olmasının ne kadar kritik olduğundan da bahsettik. Kaçan kovalanır meselesini de çok az bir açalım. Bu cümle tek başına ne doğrudur ne de yanlıştır. Aslına bakılırsa gene her zaman gibi bağlama ve tüm vücut diline bakmamız gereken bir durumda olur. Çiftleşme bağlamına girdiğimiz zaman, yani flört artık başka bir aşamaya gidiyor gibi göründüğü zaman, köpeklerde bu karşılıklı ve böyle tek taraflı bir şey olmaktan da çıkmaya başlar. Biyolojik olarak asimetriktir. Çünkü doğumdan, gebelikten emzirme sürecine kadar aslına bakılırsa dişiler çok manevi olarak zorlayıcı bir süreçten geçerler. O yüzden karar verici mekanizma her zaman dişidir. O yüzden bir erkek çok fazla bir dişiyi baskıladığı zaman da mutlaka karşı taraftan bir tepki gelir, bir reddedilme gelir. Dişi bu kaçan kovalanır meselesinde evet biraz kaçar, biraz kovalar ama her kaçışı karşı tarafı da bir reddetme değildir. Aslında erkekleri bir çeşit test etmedir. Hani sen benim kaçtığımda bana saygı duyuyor musun? Biraz daha hani bana mesafe veriyor musun ve dengeli bir oyun kurabiliyor muyuz yoksa kuramıyor muyuz? Eğer ki karşı taraf oyunda fazla üste gelmeye devam ederse bu testi zaten geçemez ve orada da flört ve oyun
bitmelidir. Veya hani siz... Şaka artık kakaya Evet, dönmeye şaka başlar. artık kakaya döner çünkü. Bir de bu konuya da değinmişken yine en sık yapılan ve gözlemlenemeyen şeylerden bir tanesi, bazen köpeklerimiz östrüs dönemine girebiliyor, dişiler ya da işte erkekler, erkeklerde bu dönem yok ama tetiklenen canlılar olduğu için östrüs dönemine giren bir dişi varsa eğer, o zaman da flörte benzer davranışlar görebiliriz. İkisi arasında bazı geçişler ve farklı ayrımlar var. Oraya da dikkat etmek lazım. Bunlar da neler? Çok küçük değinelim. Mesela dönemine girmiş bir dişi popo değdirme, poposunu karşı tarafa sürtünme eğilimini gösterebilir. Bu her zaman erkek köpeğe değil, dişiye de bunu yapabilir tabii. ve sahibine de gösterebilir bunu. Tamamen biyolojik olan bir süreçten bahsediyoruz çünkü. Ve bir de kuyruk çekme davranışımız var. İşte o flörtten onu ayıran bir davranış da bu. Kanca gibi kuyruğunu dişi köpek kenara çeker. Bu da eşleşme dönemindeyim sinyalini zaten taşır. Eğer ki böyle bir köpeğimiz varsa mutlaka onu kalabalık köpek ortamlarına sokmamaya gayret göstermeliyiz. Her zamanki dolaştırdığımız rutinde gittiğimiz yerlerde daha kalabalık değil, daha az köpek popülasyonu olan yerleri götürmeliyiz. Çünkü o köpek de streste olacak ve orada dolaşan diğer köpekleri de stres altında bırakabilir. Aynı zamanda kavgalara da sebebiyet verebilir. Çünkü tamamen içgüdüleriyle yaşayan canlılardan bahsediyoruz. Buraya da dikkat etmekte fayda var. Normalde anlaşan iki dişi varsa ve bir tanesi kızgınlık dönemine girdiyse eğer, normalde anlaştığı dişiye, özellikle bir erkek varsa ortamda, hamle yapma ihtimali de çok yüksektir. Yani bütün bunları topladığımız zaman aslında flörtteki altın kural rol değişimi olması, gevşek ve güzel bir oyun, vücut dili sergilenmesi ve tabii ki çok yorulmadan köpekleri ayırmak. Evet, oyunu 5 dakikalık, 10 dakikalık tutup sonrasında sonlandırmak. Köpeğinizi gözlemleyin. Oyun içerisinde bir rol değişimi şeklinde kaçma mı yapıyor, yoksa gerçekten istemediği için mi kaçıyor? Bu ayrımı doğru yaparsanız zaten kavgaların önüne geçmiş olursunuz. Ve köpeğinizi de zaten daha düzgün ve doğru bir iletişime açmış olursunuz. Zorbalanmamasına neden olursunuz. Ya da zorbaysa da öğretmiş olursunuz. Bu haftaki bölümün de sonuna geldik. Fakat şöyle bir detay var ki Instagram üzerinden Atakan Pet Shop ve köpeksel meseleler olarak bir çekiliş düzenlemiştik. Yılbaşına özel bir çekiliş. O çekilişin de sonuçlarını bu videonun sonunda yayınlayacağımızı söylemiştik. O yüzden şimdi çekilişimizi başlatıyoruz. Size de burada ekran olarak yansıtacağız. Şimdiden bol şans ve kazananları tebrik ederiz. Atakan Pet Shop'a tekrardan çok teşekkür ediyoruz katkıları için. Çok güzel içerikler var içerisinde. Bayağı başarılı ürünler seçmeye gayret gösterdik. Tabii ki de Atakan Pet Shop'a da buradan yine teşekkür ederiz bu işbirliği için. Kazananlara Instagram üzerinden kendimiz ulaşacağız, açıklayacağız ve size paketleriniz ulaştıktan sonra da lütfen bize bunu geri bildirim olarak iletin. Storylerinizde de paylaşabilirsiniz. Atakan Pet Shop'u da lütfen etiketlemeyi unutmayalım. unutmayın. Biz de etiketleyin. Hep beraber içini görelim. Tebrik ederiz kazananları. Köpeklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu bir yıl geçirmenizi dileriz. Bakıyoruz. Pınar Hanım, Cem Bey ve Arya Jack Russell diyor. Tebrik ederiz. Instagram üzerinden kazananların sonuçlarını zaten oradan da açıklayacağız. Orayı da takipte kalın. Bu haftaki bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki bölüm... Yine abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Artık Nilay'a söyleteceğim devamını ki hatırlasın. Yorum yapmayı asla unutmayın. Bizleri hiç unutmayın. Ve like etmeyi de unutmayın. Tekrardan teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.